8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler Sağ deyiz. olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk sabah Teşekkür sabah. ederim. Hocam özellikle kardiyolojide en büyük problemlerden bir tanesi tansiyon problemi. Evet. Ki kalp hastalıkları, damar hastalıkları aslında bizim başımızın belası, elde belli bir yaştan sonra stresi olan, ne bileyim sigara içen bir toplumda. Hipertansiyon nedir? Hangi değerleri biz yüksek tansiyon diyoruz? Biraz bahseder misiniz? Tabii. Hipertansiyon, yani halk arasında yüksek tansiyon dediğimiz olay 14-9 ve üzeri ya da 140-90 milimetre civa ve üzeri olarak ifade ettiğimiz tansiyon. Şimdi aslında yaşa göre çok belirgin olarak değişmiyor tansiyon. Yani halk arasında çok bilinen, aslında yanlış bilinen bir şey. İleri yaşlarda ya da benim yaşımda bu tansiyon, işte mesela 20'ler, bu tansiyon bana göre yüksek değil diye ifadelerle geliyor hastalar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ben. Çocukları dışında bırakıyorum tabii. Erişkinlerdeki yüksek tansiyondan bahsediyorum. 80 yaşın üzerinde olmadıkça hastalar, zaten Avrupa'da artık yaşlılık sınırı 80-85. 80 yaşın üzerinde olmadıkça 30 yaşla ya da 25 yaşla 80 yaş arasında 14-9 ya da 140-90 ve üzeri tansiyona biz yüksek tansiyon Hocam diyoruz. 14-9 derken mesela 14'e 8 yüksek değil mi? 14-8 şimdi şöyle, orada aslında büyük tansiyon, küçük tansiyon, iki tane Evet. bizim değerimiz var, Tabii. ölçtüğümüz değer. Evet. Daha çok yükseğe göre biz kriterliyoruz tansiyonu. Yani daha doğrusu Avrupa Kardiyoloji Derneği, Amerikan Kalp Cemiyeti hep yüksek olana göre kriter Yani belirliyor. 14'ün olması, 14 aslında oradaki baz alacağımız şey değil mi? Küçük tansiyon değil yani. Tam olarak şöyle ifade edeyim, 14 ve veya 9 ve veya, yani 14 ve veya 9 üzeri. Anladım. gibi. Tamam. İkisinden de herhangi birisi Herhangi yüksekse, biri yeterlidir. herhangi Tabii. birisi yeterli. Tabii. Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir bilgi. Evet. Peki tansiyon yüksekliğinin sebepleri nelerdir hocam? Neden yükselir tansiyonumuz? Tansiyon yüksekliğinin sebebi aslında çoğu zaman genetik sebep. Yani daha doğrusu esansiyel hipertansiyon dediğimiz sebebi bilinmeyen tansiyon. Genelde erişkin yaşlarda hasta karşımıza çıkıyor bizim. Yani 40 yaşın üzerinde bir hasta tansiyonu yüksek olarak çıktığı zaman %90 sebebi esansiyel hipertansiyon dediğimiz sebebi bilinmeyen tansiyon. Ama bunun içerisinde çok büyük faktör ailesel oluyor, yani genetik sebepler. Tansiyonu yüksek bir kişinin genelde ailesinde, birinci derece akrabalarında, annede, babada, kardeşlerde de mutlaka tansiyonların yüksek olduğunu tespit ediyoruz. Bir de tansiyonun tabii ikinci sebepleri var, yani sekonder nedenler dediğimiz. Orada aslında bizim çok nadir rastladığımız durumlar, işte endokrin kaynaklı, yani hormonal kaynaklı tiroid hastalıkları, böbrek üstü bezinin hastalıkları, bazı böbrek hastalıkları, bunlar sekonder nedenler. Bunlar tabii kendi uzmanlıklarında olan hekimler tarafından ayrıca araştırılması gereken sebepler, ama %90 sebebi çok iyi bilinmiyor. Genetik, ailesel dediğimiz tansiyon. Hocam peki beslenmeyle de çok ilintili bir şey. Yani tansiyon konusu. O yüzden tansiyonu yüksek olan kişiler ne yemeli, ne yememeli? Mesela Kilo almamalı ya. tuzdan uzak mı Evet. durmalı? Mesela bunlar çok herkesin merak ettiği konular. Evet, beslenme çok önemli. Tansiyon hastalarına özellikle tuz kısıtlaması yapıyoruz biz. Ama burada tuz kısıtlama dediğimiz şey şöyle çok önemli. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi tansiyon olan hastaların günde maksimum 5 gram tuz alması yönünde. 5 gram ne kadar hocam? Evet, Çay çay kaşığıyla. kaşığı Bir çay kaşığı 4 gram. 4 gram. Bir çay kaşığı, öyle düşünmek tık lazım. fazlası. Evet, evet. Çay kaşığını yemeğe bile attığımızda tuz yeterli değil normalde. Tabii. Evet. Yani tuzsuz gibi bir... Tuzsuz gibi oluyor. Yani bu şu demek, bütün gün almamız gereken tuz miktarı aslında çok az olmalı. Yani biz her şeyle tuz alıyoruz. Her Ekmekle yediğimiz, alıyoruz, ekmekle yemeklerle alıyoruz. alıyoruz. Her yediğimiz şeyle, özellikle dışarıda beslenince tabii ihtiyaçtan fazlasını alıyoruz. O yüzden tuz kısıtlaması çok önemli. Biz hastalarımıza pratik olarak şöyle diyoruz. Yemekler az tuzlu olarak pişebilir. Beraberinde bir böbrek hastalığı yoksa o çok ayrı bir şey tabii ki. Normal sadece bir tansiyon hastasında yemekler az tuzlu olarak pişebilir. Dışarıdan tuzluk kullanmayın diyoruz. Yani masada tuzluk olmasın, dışarıdan ekstra tuz eklemeyin. Bu bile aslında çok fayda sağlıyor tansiyonun düşürülmesinde. Tuz kısıtlaması çok önemli. Onun dışındaki beslenmede direkt tansiyona etkili olmasa da tansiyon çoğu insanda başka hastalıklarla birlikte görünüyor. Yani sadece tek başına tansiyonun görüldüğü grup küçük bir grup.
Tansiyon genelde diyabetle beraber görülüyor hastalarda. Metabolik sendrom dediğimiz, insülin direnci dediğimiz bir artık çağımızın sorunu olan bir durumla beraber görülüyor. Obeziteyle beraber görülüyor. Kalp hastalıklarıyla, koroner kalp hastalarıyla beraber görünüyor. Dolayısıyla zaten bu sebeplerden dolayı da hastaların çok düzgün beslenmesi lazım. Yani tansiyon hastalarının tuz kısıtlaması yanında genel olarak kalp damar sağlığına aykırı olan besinleri zaten yememesi lazım. Katı yağlar, kırmızı et yasak değil ama kişiye göre modifiye edilecek şekilde az miktarda. Daha çok Akdeniz tipi beslenme, yani meyve sebzeden zengin, ama burada meyve derken tabii ki şeker hastalarını, diyabet hastalarını hep mutlaka ayrı düşünmek lazım. Onlarda ciddi meyve kısıtlaması gerekiyor. Meyve sebzeden zengin beslenme, liften zengin beslenme, baklagillerden, yani proteini daha çok bitkisel alma şeklinde beslenme. İşte hamur işlerinden, pastane ürünlerinden, fast foodlardan hepsinden uzak durma şeklinde beslenme. Bütün tansiyon hastalarına zaten önerimiz. Tamamıyla zaten onların hepsi gerçekleştiğinde tansiyonu dengede duruyor hocam. Evet, evet. Onun gibi. Evet. Peki yaşa göre değişiyor mu? Tansiyon. Yaşa göre tansiyon değişiyor. Şimdi 80 yaşın üzerinde normalde tansiyonu çok düşük tutmamaya çalışıyoruz. Bu yeni kılavuzların önerisi. Bunun sebebi de aslında yaşlı hastalarda gördüğümüz bir kırılganlık gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Yani düşkün yaşlı dediğimiz bir durum var. Bazı yaşlı hastaların kendi başlarına hareket edemediğini, işte yakınlarının yardımıyla yürüdüğünü, evde çok aktif olmadığını, bunları gördüğümüz zaman bu hastalarda bizim en büyük korkumuz ani tansiyon düşmelerinden kaynaklanan hastaların düşmesi. Ve çok ciddi mesela kalça kırıkları, kafa travmaları, en çok bunlardan korkuyoruz. Bunlardan dolayı belli bir yaşın üzerindeki hastaların tansiyonunun çok düşük olmasını istemiyoruz. Burada söylediğimiz değer aslında uluslararası olarak belirlenmiş bir değer var. Amerikan Kalp Cemiyeti, Avrupa Kardiyoloji Derneği hep şöyle diyor: 14-9 ve üzeri değil, 14-15 arasında tutulmalı. Genelde bu hasta grubunun, yani bu yaşta insanların biraz daha yüksek tutulmalı. Biraz daha yüksek tutulmalı ama doğrusu klinik pratikte şöyle uygulanması lazım bunun. Kişiye göre karar vermek lazım. Yani hekimin hastaya göre karar vermesi lazım. 80 yaşında yaşına göre çok fit olan yaşlılar da var. Sporunu yapan, evde bütün işlerini kendi yapan, yatağından yardımsız kalkabilen, işlerini yapan, dışarıda aktif olan, hala çalışan 80 yaşında insanlar da var. Onları belki daha erken yaşlardaki gibi değerlendirip diğer grupları da, yani daha kırılgan olan yaşları da gerçekten daha yüksek değerlerde tutmak daha mantıklı olur. Hocam 80 yaşını anladım ama yani tansiyon yüksekliği neden tehlikeli? Normal, yani 25-80 yaş arasında, biraz daha toplumun genelinden bahsedecek olursak. Tansiyon yüksekliği birçok şeye neden oluyor. Bir defa kalp damar hastalıkları, yani kan basıncı yüksek olduğu zaman bütün organlara zarar verebiliyor ama en başta kalp damarlarına zarar veriyor. Enfarktüs, kalp damarı tıkanması, buna hepsi stent takılması, bypass, oraya kadar gidebiliyor. Bütün damar sistemi, sadece kalp damar sistemi değil, beyin damarlarında tıkanma, pıhtı atma, felç dediğimiz, emboli atma dediğimiz olaylar veya tam tersi yüksek basınçtan kaynaklanan büyük damar kanamaları, beyin damarlarındaki kanamalar, büyük ya da küçük olabilir beyin damarlarında kanamalar veya aort, ana damarda ciddi genişlemeye bağlı aort, ana damar yırtılması dediğimiz çok ölümcül tablolara kadar neden olabiliyor. Sadece damar sistemi değil tabii ki, böbreklere ciddi zarar verebiliyor. Tansiyon tedavi edilmediği zaman, yıllarca yüksek olduğu zaman ciddi böbrek yetmezliğine yol açabiliyor hastalarda. Yani sadece böbrek yetmezliğiyle bile hasta gelebiliyor. Hiç tespit edilmiş bir tansiyon böyle bir sonuçla bile gelebiliyor. Bütün organlara zarar verebiliyor. Hocam yüksek tansiyon mesela aort damarlarını açması, yani anevrizma dediğiniz şeyler ya da belli oranda, ama normalde düşündüğümüz zaman şimdi basıncın yüksek olması neden o kişide şey yapsın ki, trombüs yapsın, neden o bölgede bir tıkanıklık yapsın? Basınç yüksek olduğu zaman orada birçok faktör tabii devreye giriyor. Yani basıncın yüksek olmasıyla beraber ani mesela kalp krizleri, damar tıkanmaları, hemodinami, yani oradaki sistem olduğu gibi değişiyor tabii ki. Denge şaşıyor. Evet. Denge şaşıyor her zamanki gibi. Evet.
Peki hocam, tansiyon yüksek ise mutlaka ilaç kullanmaları gerekiyor mu? Genelde o ilaçlar içinde hep böyle halk dilinde benim çok tuvalete gitmem lazım gibi şeyler var çünkü. Genelinde de öyle bırakanlar da var. Hani ben gün içerisinde Evet. çok dışarıda oluyorum, bunu içemiyorum gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi tansiyon yüksekse, hekim hastanın tansiyon yüksek olduğuna karar verdiyse ve ilaç başladıysa mutlaka ilacı kullanmak lazım. İlacı düzenli kullanmak lazım. Arada aksatması tansiyonun birden fırlamasına neden olabilir. Düzenli kullanılması lazım ilacın. Burada hastaların en büyük korkusu ilaca bağımlılık gibi bir şey olması, Evet. hep ifade ettikleri. Öyle bir şey söz konusu değil. O ilaçla hastanın tansiyonu dengedeyse, iyi gidiyorsa o ilacı ömür boyu hasta kullanabilir. Peki hocam, tansiyon yüksekliği genetik midir? Az önce gerçi biraz bahsettiniz ama. Genetik zemini vardır. Evet. Yani mutlaka tansiyon yüksek olan kişilerin akrabalarında da, işte özellikle birinci derece akrabalarında, anne baba kardeşlerde tansiyonun yüksek çıktığını biliyoruz. Yani yüzdesel olarak düşündüğümüz zaman ne kadarı genetik, ne kadarı diğer sebepler, mesela işte endokrin sebepler dediniz. Endokrin sebepler aslında bu yaş grubuna göre değişen bir durum. Yani o başka bir kategori hasta. Yani şöyle, 40 yaşın altında ilk defa ortaya çıkan tansiyonda mesela genelde başka sebepler düşünmek lazım. Genetik değil. Ya da çocukluk çağında çıkan tansiyonda. Ya da ani o hastanın, o kişinin ya da o zamana kadar tansiyonun hep normal olduğu biliniyor. Sonra birden ani tansiyon yükselmesi çıktıysa yine burada başka bir sebep aramak lazım. Genelde ikinci sebepler böyle durumlarda aranmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok Sağ olun, teşekkürler vermiş Selma olduğunuz Hocam. bilgiler Gerçekten için. çok akıcıydı bilgiler. Bir de çok fazla tansiyon hastası var. Evet. Büyük ihtimal çok izlenme alacağız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul idi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.